Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Şimdi güzel bir çanta çalışacağız. Bu çanta benim 5 yaşındaki torunumun siparişi. Anneanneciğim bana güzel bir plaj çantası örer misin dedi. Tabii ki dedim. Hem çapraz çanta olarak kullanılabilen hem de böyle 5-6 yaşlarında, 10 yaşlarında kız çocuklarına güzel bir plaj çantası olabilir. Daha kalın iplerle, daha kalın tığlarla hiç ilmek sayısı bile arttırmadan daha büyük bize göre çantalar da olabilir. Yani günlük kullanımda, plajda kullanabileceğimiz daha kalın iplerle, daha kalın tığlarla aynı çantayı örebilirsiniz. Ya da arttırabilirsiniz, istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Çünkü çok basit bir model. Kafes çalıştım. 24 santim genişliğinde, 26 santim uzunluğunda bir çanta öreceğiz. Hafif bir derinlik yapacağız. Hafif. Şimdi bu parçadan bir tane daha örüyoruz ama içine güzel bir kedi figürü yerleştiriyoruz. Biraz da süslemeler yapacağız. Çünkü 4-5 yaşındaki bir kız çocuğuna hitap ediyor. İp olarak ben elimde olan bir ipi kullandım. Nako denim kullandım. 3 milim tığ diyor. Ben 3,5 milim tığ kullandım. Daha güzel sonuç verdi. %60 pamuk, %40 premium akrilik bir ip. Renk numarasını da şöyle göstereyim. 11579 renk numarası da beğendiyseniz rengi. Ama bu bir reklam değil. Onu da belirteyim. Şimdi yine aynı ölçüde bir parça daha örmeye başlayacağız ama tabii ki tığ numarasını da vermem gerekiyor. 3,5 milim. ...49 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkmadan. Hafif gevşek bırakarak ...49 artı 2. 2 tane daha çektim. 1, 2, 3, 4. zincire ikili trabzan. Her zincire bir tane trabzan. ...49 tane trabzan örüyoruz. Son zincire de bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Yanındaki ilmeğe trabzan. Bu 3 zincirde ilk trabzan oluyor. 3 tane trabzan örüyoruz. Şuradaki. Sonrasında bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Son 3 taneye trabzan örüyoruz. Araya zincir çekmeden. Çeviriyorum.
3 zincir ve yanındaki trabzana, yanındakine 3 tane yan yana trabzan. Bir zincir ve kafesleri örerek devam ediyoruz. Kedi figürünü şuradaki iğnelerin içine yerleştiriyoruz. 4 kafes buradan, 4 kafes buradan içeri giriyoruz. Sonra alt kısımdan 2, üst kısımdan da 3 kafes aşağı iniyoruz. Yani işaret iğnelerinin içine bu figürü yerleştiriyoruz. 2 kafes sırası ördüm. Şimdi 3. kafes sırasında şurada kedi figürünü artık örmeye başlıyoruz. Boşluğa da batıyoruz. Trabzana bir tane, boşluğa bir tane. Bir kafes ördük. Şimdi ikinci kafesi örüyoruz. Üçüncü kafes. Bir, iki, üç kafesi trabzanla geçtik. Şimdi araya bir tane gene kafes, sonrasında gene trabzanlar, 6 tane kafes örüyoruz şimdi. Desene başlarken 4 tane kafes ördük. Sonra 3 tane kafes trabzanlar ördük. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan ördük. Sonra bir kafes, sonra 6 tane kafes ördük. Yani 13 tane trabzan. Devam ettim. Döndüm. Desenin başındaki trabzandan beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani bir kafes eksik örüyoruz. Trabzan sayılarını verince daha anlaşılır oluyor. Çünkü kafes dendiği zaman trabzanlar ve kafes kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi 13 tane trabzanın üzerine 11 tane trabzan ördüm. Bir tane kafes örüyorum. Bir kafes daha. Şimdi 2 kafes trabzan örüyoruz. Şu ikisini. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan örüyoruz. Bir zincir ve bir kafes. Şimdi 3. sıraya geçtik. Burada trabzanların başladığı yerdeyiz. Buradan şurada 2 tane kafes dahil buraya kadar sadece trabzan örerek geçiyoruz. Kafeslerin içine bir tane,
23 tane trabzan örüyoruz. 3. sırada. Aynen kafeslerle devam ediyorum. Şimdi 4. sıraya geçeceğiz. Şimdi desenin yani figürün 4. sırasındayız. Baştaki trabzanın üzerine bir kafes yani 3 tane trabzan örüyoruz. Sonra bir tane kafes. Bir tane atlıyoruz diye. Şimdi burada gördüğümüz trabzanların üzerine batarak devam ediyoruz. Yani şuradaki trabzanların üzerine trabzan, sonra gene kafes olarak devam ediyoruz ve sıraya tekrar 5. sıraya dönüyoruz. 5. sırasını aynen trabzanların üzerine trabzan, kafesin üzerine kafes, gene trabzan. Buradaki örgünün aynısını bir kere daha yani bir sıra daha örüyoruz. Şimdi 6. sırayı örüyoruz. 6. sıra derken şu desen başlangıcından 1, 2, 3, 4, 5 ve şimdi 6. sıradayız. Buradaki trabzanların hepsine yani şuradaki trabzanlara batıyoruz. 3 tane. Sonra 2 tane kafes örüyoruz. Buradaki kafesin üzerine bir tane daha örüyoruz. Sonra trabzanlar bitene kadar devam ediyoruz. Sonra gene kafeslere geçip bir üst sıraya dönüyoruz. Yedinci sırada sırayı döndükten sonra hemen gene ilk trabzandan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzan, bir tane daha örüyoruz. 15. Şimdi kafes örüyoruz. Bir tane daha. Şimdi bir tane dolgu. Ve kafeslerle devam ediyoruz. Şimdi 2, 4, 6, 8. sıradayız. Baştan 2, 4, 6, 8 tane kafes ördüm. Hemen şimdi gene bir dolgu yapıyoruz. Yani boşluğa batıyoruz ve trabzana batıyoruz. Kafes yapıyoruz. 3 tane. Pardon, 4 tane kafes yapıyoruz. Bir, iki, üç ve 4 tane. Sonra trabzanlar bitene kadar buraya kadar devam ediyoruz. Dokuzuncu sırada baştan gene 1, 2, 3, 4, 5 tane kafes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 kafes. Hemen
buradaki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan, devam ediyorum. 10. sıraya geliyoruz. Burada tabi masa biraz açık renk ve beyaz olduğu için çok gözükmüyor ama ben bunun koyu bir zemin üzerinde fotoğrafını koyacağım. Daha iyi desen takip edebilmeniz için. Şöyle burada patisi, patileri, bedeni ve kuyruğu. Şimdi 10. sırada baştan 2, 4, 6, 8 tane kafes ördüm. Burada şöyle kuyruğu devam ediyor. Yine kuyruğu örüyoruz. 3 trabzan. Şimdi 4 tane kafes örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Buradan buraya kadar şu trabzanların birer kafes dışına çıkana kadar burayı gene trabzanlarla örüyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzan. Gene kafeslerle 11. sıraya dönüyoruz. 11. sıradayız. Burada başlangıçta 1, 2, 3, 4 tane kafes ördükten sonra şurada kedinin yüzü burası. Buraya şimdi gözünü ve burnunu örüyoruz. Baştaki trabzanlara gene 3 tane trabzan ördüm. Bir zincir, 1, 2 tane ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 3 tane trabzan aynı yere batıyoruz. Şu anda burnunu örüyoruz. Gene bir zincir, 1, 2 tane atlıyoruz. Üç trabzan. Evet. Şu kısım yüzü, gözleri ve burnu. Şimdi gene 4 tane kafes örüyoruz. Kuyruğuna devam ediyoruz. Gene 3 tane trabzanla ve sırayı dönüyoruz. 12. sırada baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafes ördük. Kuyruk devam ediyor. Bir tane kuyruk ördük hemen. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane kafes ve 11 tane trabzan. Göz ve burun üzeri, yani şu kafa. Buraya 11 tane trabzan, sırayı döndüm geldim. Şimdi gene 11 tane trabzan örüyorum yüzü için. Sonrasında gene son kuyruğun bir tane parçasını şuraya öreceğiz. Hemen çevirelim. Burada 11 tane trabzan ve kafeslerle şuraya kuyruğun son parçasını örüyoruz. Ve sadece artık kulakları kalıyor. 14. sıraya geçiyoruz. Şimdi 14. sırada
Şurada kuyruk kısmı bitti. Kafeslerle geldim. Şurada yani yüzünün olduğu yerde şimdi 2 tane kulak örüyoruz. Şu ilk trabzanı yarım örüyoruz. Yanındakine yarım, bir tane daha ve 3 tane trabzanı topluyoruz. Bir zincir, bir atlıyoruz ikinciye. Üç tane kafes oluyor. Gene yarım örüyoruz. İkinci kulağı yapıyoruz. Şimdi 3 tane trabzanı topluyoruz. Bir zincir ve desen şimdi tamamlandı. Şöyle 3 sıra daha kafes örüyoruz ve bu parçayla tamamlıyoruz. Şimdi örgüden sonra güzel bir süslemeler yapacağız. Şu kulakların üzerindeki örgüyü de göstereyim. Burada takılabilirsiniz. Şöyle kulağın hemen yanındaki trabzana kadar normal örüyoruz. Bir zincir. Şimdi şu araya batıyoruz. Gene bir zincir. Şimdi kulağın diğer boşluğuna batıyoruz. Bir zincir. Şimdi trabzana. Yani kulağın her iki tarafına da trabzan örüyoruz. Arada bir zincir. Trabzana. Şimdi kulağın her iki yanına gene araya bir zincir. Ve trabzana. Bu desenden sonraki ilk kafes sırası. 2 kere daha örüyoruz. Yani 3 kafes sırasından sonra bir trabzan örerek tamamlıyoruz. Evet. Desen bittikten sonra 3 sıra kafes ördüm. 1 sıra trabzan. Şimdi 3 tarafa sık iğneler öreceğiz. Aynen burada olduğu gibi. İlk trabzandan başlıyoruz. Her sıraya, her trabzanın içine 2 tane sık iğne. Şöyle sıralara 2 tane. Köşede 2 tane değil 3 tane sık iğne örüyoruz ve trabzanların diplerine de birer kere sık iğne. Şimdi çantanın şu ağız kısmına da ilmek kaydırarak bir sıkılaşma yapıyoruz. 2 tane sık iğne ördüm, tamamladım. Şimdi hemen yanındaki trabzana geçiyorum. Her birine ilmek kaydırma yaparak ağız kısmına
çantanın ağız kısmına bir doku kazandırıyoruz. İki parçayı şöyle üst üste alıyoruz. Şöyle deseni de göstereyim. Tabii bunun süslemesini yaptıktan sonra daha belirgin olacak. Şimdi ipin olduğu ilmek hemen baştaki 2 batmıştık sık iğneleri, hemen en başta. Burada 2 tane sık iğnenin hemen bakın şu örgünün tamamı biz şöyle dıştaki bize doğru olan ipi alarak dikeceğiz. Biraz derinlik kazandıracak bu dikiş şekli. Yani şu genişliğine bir az da olsa bir katkı verecek. Yan tarafa geçiyoruz. Ve gene bakın karşıdaki ipi alarak dikiyoruz. Sonra bu tarafa geliyoruz. Şöyle şu dıştaki ipi alıyoruz. Buradaki ilmeğin de dıştaki ipini alıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Bakın şu bana doğru olan en dıştaki ipi alıyoruz. Çok çekmeyin. Çok gevşek de bırakmayın. Şu dıştaki ipi alıyorum. Sonra buradaki örgünün dışındaki ipi alıyorum. İpi üstten geçirmiyoruz. Hep bir yana geçiyoruz. Ve tam karşılığındaki ilmeği birbirine dikiyoruz. Zaten ilmek sayıları da sık iğne sayıları da aynı olduğu için bittiğinde birbirine denk gelecek şekilde bitecek. İsterseniz bu haliyle bırakabilirsiniz dikişi. Yani bu tarafı kullanabilirsiniz. İsterseniz de şöyle çevirelim. Burada bir mesafe kazandık. Hafif bir derinlik kazandık. Bakın. Ben bu haliyle kullanacağım. Daha çanta gibi duruyor gerçekten. Şöyle bakın hem yanda hem tabanında bir derinlik oluştu. Evet, ben bu tarafı kullanıyorum. Şimdi bir sap ördüm. Çok basit. Bir taban yapar gibi, taban başlangıcı gibi bir sap ördüm şuraya. Tabii 5 yaşında bir kız çocuğu için ancak bu da yeterli. Bir tane daha örüyorum. 68 tane zincir çektim başlangıç. Sanki bir çanta tabanı başlar gibi yapıyoruz. Bir tane fazla çekiyorum. 69 tane. Hemen yanındakine sık iğne. Bütün zincirleri üzerine bir tane sık iğne örüyorum. Son zincire 4 kere batarak döndüm.
Yani bir ilmeğin içine, en sondaki ilmeğin içine 4 tane sık iğne örerek geri döndüm. Gene her ilmeğe bir tane sık iğne örerek çanta sapını tamamlıyorum. Basit bir askıyla tamamladık çantayı. Kedinin boyun kısmına sadece çift kat ipe boncuklar dizdim ve arkasından şöyle bağladım. İçine daha koyu, siyah ya da koyu gri bir torba gibi, astar gibi bir şey yaparsanız tabii ki çok daha gözükür buradaki kedi deseni, ama çok da gerekli değil. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.